Şöyle tutalım. Şuradan da şu çıkış ledlerine bakalım. D0, D3. Orta konumda herhangi bir çıkış yok. Bu tarafa çektiğimde sıralı olarak ledler yanacak. Yine orta konuma getiriyorum. Ledler sönüyor. Bu tarafa çektiğimde de tam ters sırada ledler yanacak. Finder Opta'nın bu videoda analog girişlerini deneyeceğim. Onunla ilgili bir şeyler yapmaya çalışacağım. Yalnız şunu söyleyeyim. Finder Opta'nın A0 ile A7 arasındaki 8 girişinin hepsi de 0-10 volt arasında analog giriş okuyabiliyor. Bu 0-10 voltluk analog değeri 10 bitlik sayısal değer olarak okuyor. Yani 0 ile 1023 arasında sayısal değeri ne yapabiliyorum? Ben 0-10 volt arasında Opta'nın inputlarından, girişlerinden alabiliyorum. Burada benim yalnız potansiyometrem 930 değerine kadar çıkarabildim. Muhtemelen tam olarak işte 10 volt veremiyorum. 9.3-9.7 gibi voltla gerilimlerde kaldığım için de tam bir 23'ü görmedim ama 930 da benim için yeterli bir değer bu işlemleri yapmak için. Elimdeki Opta'nın 8 girişi 4 çıkışı var. Bu 4 çıkışımda dijital olduğu için hani analog alıp analog bir şeyler yaptıramadım. Mesela bir step motor sürme gibi. Burada sadece benim analog aldığım değerlere hızlı tepki verebilecek. Çünkü röle çıkışı var 4 tane. Hızlı tepki verecek tek şey üstündeki 4 tane D0, D3 arasındaki ledlerdi. Bu ledler üzerinde bir şeyler yaptım. Ama analog veri okuma, bu analog veriyi değerlendirme konusunda 2 tane üstündeki ledlerle birlikte video çekiyorum. İlk videom bu. Bundan sonra bir video daha çekeceğim. Şimdi yapmaya çalıştığım şey ne? Yapmaya çalıştığım şey şu. Üzerine D0, D3, 4 tane durum ledi var ve benim elimde bir tane potansiyometrem var. Şu gri gördüğünüz benim potansiyometrem ve üstündeki bu işte ne diyeyim kızak üstünde kaydırarak potansiyometrenin vermiş olduğu gerilim değerini değiştirebiliyorum. Şu aralıkta diyorum ki herhangi bir led yanmasın. Örneğin bunu sol tarafa çektiğimde D1 işte şu alanda, orta alanda herhangi bir çıkış vermeyecek. Sol tarafa çekmeye başladığımda örneğin şuradaki alanda D1, şuradaki alanda D0. Bunu mesela sağa çektiğimde şuradaki alanda D2, buradaki alanda da D3 ledim yansın. İşte bu tarafa çekiyoruz. Sol tarafa önce D1 ledim. Daha da sola çektiğimizde D0. İşte sağa çekiyoruz. D2 ledim. Daha da sağa çektiğimizde D3 ledim çalışsın. Şimdi bunu kısımlara ayırdım. Sayısı olarak kısımlara ayırdım. 930'u burada 5 alan var. 1, 2, 3, 4, 5 alan var. 930'u 5'e böldüğünüzde 186 gibi bir değer elde ediyor. 180, 180, 180 aldım. Ortadaki alanı işte küsuratı olmasın diye 210 aldım. Yani işte 360, 570 aralığındayken benim potansiyometremin vermiş olduğu değer herhangi bir led yanmayacak. Örneğin bu 180-360 aralığındaysa led D1'i yakacak ve 0-180 aralığındaysa led D0'ı yakacak ya da 570-750 arasındaysa led D2'yi ya da işte 750-930 aralığındaysa led D3'ü yakacak şekilde burada bir program yazacağız. Şimdi kodlar üzerinden gidelim. Burada potansiyometreden aldığım değeri okuyacağım bir pot değer değişkenim var benim. Integer, unsigned integer bir pot değer değişkenim var. Burada led D0, led D1, led D2, led D3 benim çıkışlarım. Üzerinden bu ledleri gözlemleyeceğim. Bir de 7 nolu pine ben potansiyometrenin işte ayarlanır ucunu bağladım. Bu da benim için input'um ve void loop döngüme başlıyorum. Void loop döngümde ilk önce okumuş olacağım. Buradaki analog değeri pot değerinin içerisine atıyorum. Neydi? Ben pot değer diye bir unsigned integer hafıza alanı açmıştım. Analog olarak 7 numaralı pine bağlı olan potansiyometremden değer okuyacağım ve bunu pot değer değişkeninin içerisine atacağım. Analog değer okuma neydi? Analog read A7, A7'yi analog olarak oku. Burada demin de dediğim gibi okuyacağım değer bana 0 ile
930 aralığında gelecek ve artık şurada söylediğim gibi bu ara değerlerde ilgili ledleri yakacağım. İlk olarak potansiyometrenin değeri, yani pot değerim sıfırdan büyükse ve pot değerim 180'den küçükse, burada şöyle bir şey denedim. Direkt şunu yapayım dedim. Bunu Arduino IDE programı kabul etmedi. Yani pot değer büyük 0, küçük 180'i tek hamlede, tek seferde yazayım dedim. Bunu kabul etmedi. O nedenle araya V koyarak pot değer sıfırdan büyükse ve pot değer 180'den küçükse dedim. Burada benim neyim yanacak? LED D0'ım yanacak, hayır olacak. Bir de şunu söyleyeyim. Hızlı geçişler sırasında if döngüsü atlanabiliyor. Yani üstündeki potansiyometreyi çok hızlı çektiğimde if döngüsü, daha önce Arduino ile ilgili hazırlamış olduğum videolarda böyle bir sorun yaşadım. İçinde değer kalabiliyor ya da yanık ya da sönük bir şeyler kalabiliyor. O nedenle eğer pot değer 180'den büyük, işte sıfırdan büyük, 180'den küçükse evet LED D0'ım yanacak, kabul. Ama diğer ledlerim yanmayacak. Onları da burada low veriyorum. Çünkü dediğim gibi potansiyometredeki parazitler ya da çok hızlı hareket etme sırasında buradaki if döngüleri atlandığında işte sönmesi gerekenin sönmediği ya da işte farklı sayısal değerler gördüğüm gibi sorunlar yaşayabiliyoruz. Daha sonra pot değer 181'den küçük, 360'dan küçükse benim buradaki LED D2'm yanacak. Diğerleri yine pot değer 181'den büyük ve pot değer 360'dan küçükse benim LED D1'im yanacak. Diğer ledlerim sönük olacak. Pot değerim 361'den büyük, 570'den küçük olacaksa V ile, yani aynı anda bu işlem gerçekleşecek olursa, yani 361-570 aralığında olacak olursa herhangi bir yanık ledim olmayacak. Bu benim için orta konum. 571'den büyük ve 750'den küçükse LED D2'm yanacak. 751'den büyük, 930'dan küçükse de LED D3'üm yanacak. Burada analog değeri if sorgusuyla karşılaştırıp bu analog değerlerin ilgili aralıklarında bu if sorgusunun içerisinde işte bazı işlemler yapmak üzerine kurgulanmış bu bir örnekti. Arkadaşlar bu videoda böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Findar Opta'nın analog girişlerini deneyeceğim. Benim potansiyometrem burada. Bu temassız manyetik bir potansiyometre. Şu şekilde hareket ediyor ve içerideki dirençlerini değiştiriyor. Bu Opta girişleri 0-10 volt analog olarak. Burada benim PLC beslemem var, 24 volt. 24 volt PLC beslemesini aldım. Şu içeride küçük bir tane Zener'li devre var. Bu Zener'li devrede gerilim değerini ben 10 volta düşürdüm. Daha sonra 10 voltun girişlerine de potansiyometreyi bağladım. Buradaki potansiyometreyi. Bu potansiyometrenin ucundan da Opta'nın input girişine bağlantı yaptım.